Şehit Muhammed Durra'yı anlatıyor. Şehit Muhammed Durra'nın şehit olduğu nokta Nitserim koridorudur. 2005 yılı öncesinde Gazze'liler buraya Şehitler Kavşağı adını veriyordu. Asıl sebebi ise Muhammed Durra'dan kaynaklı. Cisir Melik Hüseyin dediğimiz kara sınır kapısından geçtikten sonra Gazze'ye doğru hareket ediyor. 2 saatin ardından Gazze'ye varan bu yardımlar Gazze'nin kuzeyine gidecekse Erez sınır kapısından içeriye giriyor. Gazze'nin güneyine gidecekse tekrardan Gazze'nin güneyinde bulunan Kerem Ebu Salim kapısı ya da Sofa kapısından içeri giriyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunu sorarak başlamak istiyorum hemen. Nitserim koridoru ve Philadelphia koridoru nedir? Kısaca ikisinin öneminden bahseder misiniz? Birisi Gazze'nin kuzey ve güney yönde ayıran, öbürü de Mısır'la Gazze'yi birbirinden ayıran 2 tane koridor. Philadelphia koridoru Mısır'ın İsrail ile 1979'da yaptığı Camp David anlaşması sonrasında Mısır'a devredilen, ancak geçtiğimiz Ramazan ayı itibariyle İsrail'in askeri operasyonla içine girdiği ve günümüzde şu anda son geçtiğimiz haftalarda içerisine kendisinin orada kalıcı olduğunu göstermek için asfalt döktüğü bir bölge. Burası Gazze ile Mısır'ı birbirine bağlayan, yaklaşık olarak uzunluğu 14,5 kilometre, genişliği de 100 metre aralığında bulunan bir yer. Burayı daha önce Mısırlı askerler beklerken şu anda burayı İsrail askeri tamamen kontrol altına alıp Rafah sınır kapısını yerle bir edip şu anda o mevcut Philadelphia koridorunda bulunuyor. Philadelphia koridorunun önemi ise Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısıydı. Çünkü içerisinde Rafah sınır kapısı vardı. Nitserim koridoru ise adını 2005 yılına kadar İsrail güçleri Gazze'nin içerisinde bulunurken o bölgede yapmış olduğu yerleşimlerden adını alıyor Nitserim. Peki Nitserim koridoru bize neyi hatırlatıyor? 2000 yılında intifada döneminde Şehit Muhammed Durra'yı anlatıyor. Şehit Muhammed Durra'nın şehit olduğu nokta Nitserim koridorudur. Nitserim koridoru Gazze'nin doğusundan Akdeniz'e doğru uzanan yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, o zamanlarda birkaç yüz metre genişliğinde bulunuyordu. Ancak İsrail şu anda 3 tane şerit açıp uzunluğunu 4 kilometreye, yani kuzey ve güney yönlü olarak 4 kilometreye çıkardığı bir koridor. İsrail burası için Nitserim adını verirken eskiden 2005 yılı öncesinde Gazze'liler buraya Şehitler Kavşağı adını veriyordu. Asıl sebebi ise Muhammed Durra'dan kaynaklı. Çünkü eskiden Gazze'nin içerisinde kuzeyden güneye hareket etmek isteyen birisi Nitserim koridorundan geçmek zorundaydı. Bizim hafızalarımıza şu görüntüler gelebiliyor o anda. Çantaları kontrol edilen çocuklar, arabalarından indirilip aranan kişiler, bu 2000 yıllarında ve 90'larda gerçekleşen bu görüntüler Gazze'nin içerisindeki Nitserim koridorundan kaynaklanıyor. Şu anda ise Hamas'ın adını verdiği koridor İsrailler için ölüm koridoru. Çünkü Hamas'ın şu anda İsrail'e gerçekleştirmiş olduğu saldırıların neredeyse tamamının bu koridorda gerçekleştiriyor. Kuzeyden sürülen aslında Gazze'lilerin geldiği noktada bir anlamda katliam noktası. Evet, İsrail tabii. oluyor. İsrail ilk başta 7 Ekim'den sonra ilk başta kuzeyden, ta Beit Hanun'dan, Erez sınır kapısının olduğu yerden İnsanları, sivilleri güneye davet etti. Güneye doğru gidin, güney güvenli bölge dedi. Güneye doğru geçen insanların birçok kısmı geçti. Ancak yukarıda 800-900 bin kadar insan kuzeyde kalmaya devam etti. Çünkü gidecek bir yerleri yoktu. Şu anda İsrail Nitserim koridorunu da açtıktan sonra, özellikle Gazze'ye askeri harekatı başlattıktan sonra Nitserim koridoruyla Gazze'yi kuzey ve güney yönlü olarak ikiye bölmüş oldu. Ve bu ikiye bölmüşlükten kaynaklı bugün Gazze'de 11 aydır aile içerisinde, aile efradından birbirini göremeyen insanlar var. Çünkü ailenin bir kısmı kuzeyde kalmış, bir kısmı güneyde kalmış. Bunu da aslında Gazze'de paylaşılan videolarda görebiliyoruz. Ya da İsrail askerlerinin toplu bir şekilde katledip mezarlara gömdüğü insanlar Nitserim koridorundan geçerken tutuklanıp, işkence edilip arkasından gömülen o koridordan geçen insanlardan oluşuyor. Koridor aslında şu anda Gazze'lileri bir nevi tehlikeye atıyor. Hem hayatlarıyla hem mallarıyla, mülkleriyle. We will fight until we achieve victory. Total victory. Philadelphia koridoruna gelecek olursak, Philadelphia koridoru kapatıldıktan sonra Gazze'ye insani yardım girişleri ne durumda? Aslında bunu da merak ediyoruz. Tabii Gazze'ye insani yardım 7 Ekim'den öncesinde ve 7 Ekim'den sonrasında Mısır ve Ürdün üzerinden ya da Filistin'in kendi içerisinden Gazze'ye yardım geçişleri sağlanıyordu. Günde 500 tır, ticari tır giriyordu Gazze'ye. Tabii günümüzde şu anda insani yardım tırı olarak sadece 200 ile 300 arası insani yardım tırı giriyor. Bunun yanında içerideki insani yardım faaliyetlerinin devam edebilmesi için bazı tüccarlar içeriye ticari mal sokuyor. Bunu da insani yardım kurumları sağ olsunlar insanları oradan, Gazze'lilerden satın alıp tüccardan içerideki ihtiyaç sahipleri insanlara dağıtıyor. Şu anda günümüzde ise Rafah sınır kapısının kapanması, İsrail'in Philadelphia koridoruna yerleşmesinden sonra özellikle Rafah sınır kapısında geçiş alanı bırakmayacak şekilde Rafah'ı yerle bir etmesi. Bunun akabinde insani yardım geçişleri Ürdün tarafına kaydı. Ürdün tarafında hazırlanan yardımlar öncelikli olarak Ürdünlülerin Cisir Melik Hüseyin diye tabir ettiği, İsrail'in Elenbi diye tabir ettiği
Filistinlerin Kerame diye adlandırdığı kapı olan Ürdün'le Filistin'in tam arasında yer alan vadideki Şeria Nehri'nin üstündeki köprüden geçişler sağlanıyor. Ve bu geçişler ilk olarak orada İsrail tarafından kontrol ediliyor. Bu kontrolün akabinde yaklaşık 2 saatlik bir yolun ardından Gazze'nin kuzeyine varmış bulunmakta oluyor. Erez'den geçiyor ya da Kerem Ebu Salim'den güneye geçiyor. Baktığımız zaman aslında mesafe çok kısa. Ürdün sınırından çıkan bir malzeme Gazze'ye varması yaklaşık 2 saat sürüyor. Çünkü Gazze ile Ürdün arası kuş uçumu 90-100 kilometre arası mesafe bulunuyor kapının olduğu yerden. Yani bunun da karayoluyla gidildiği zaman 2 saat gibi bir yolu bulunuyor. Aslında burada şunu da hatırlatmak gerekiyor. İnsani yardım malzemeleri Gazze'ye öyle ya da böyle bir şekilde giriyor. Ve bunu sokmayı başaran, bu yardımı devam ettiren kurumlara da destek vermek gerekiyor ki Gazze'deki insani kriz biraz daha hafiflesin. Evet, onu sormak istiyorum aslında hocam. Yani Philadelphia koridoru şimdi kapandı. Diğer taraf bu şekilde. İnsani yardım gönderilemiyor mu diye de herkes merak ediyor. Evet, insani yardım geçiyor. Tabii zorluklarla geçiyor. İçeride birçok sorun bulunmakta. Yani biz şöyle düşünürsek aslında normal zamanda 7 Ekim öncesinde 500 tane ticari tırın girdiği, bunun yanında insani yardım tırlarının girdiği ve Gazze'yi ambargo altında olan bir Gazze'yi düşündüğümüz zaman yani öyle ya da böyle hayatta kalmaya çalışan bir Gazze vardı o zamanlarda da. Ancak şu anda 200 ile 300 arası bir tır sayısından bahsediyoruz ki bunun daha artması için ve bu geçişlerin daha da fazla olması için kurumlarımızın ve bu kurumlara bağış yapan kişilerin bu konuda destek olması gerekiyor. İnsani yardım peki nasıl geçiyor? Bunu biraz daha bize somutlaştırabilir misiniz? Tabii ki. Yani Rafah'tan daha önce geçen malzemeler Kahire'de hazırlanıyordu. Kahire'de hazırlandıktan sonra Sina'dan geçip Ariş'te beklemeye giriyordu. Ariş'teki beklemesinin arkasından oradaki koordinasyonla beraber, Filistin tarafıyla koordinasyonla beraber Filistin'e geçişini sağlıyordu ve oradaki depolara inip oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyordu. Şu anda günümüzde ise Ürdün tarafından şöyle bir operasyon gerçekleşiyor. Ürdün'de malzemeler hazırlanıyor, malzemeler orada tetkik ediliyor. Son kullanma tarihine kadar birçok şekilde güneş varsa güneşte bozulmayacak malzemeler tercih ediliyor. Ve bu yüklenen kamyonlara, yüklenen malzemeler kamyona yüklendikten sonra Ürdün sınırına doğru hareket ediyor. Tabii bu Ürdün sınırına hareket ettiği noktada bir lojistik deposu bulunmakta. Bu lojistik deposunda İsrail tarafına geçtikten sonra beklememesi için oluşan bir depo. Yani neden? Çünkü giren kamyon doğrudan Gazze'ye gidip yardımı bırakıp geri dönüyor. Bu esnada da İsrail kendi tarafında bekletmemek için Ürdün tarafında bir lojistik deposunda bekletilmesini tercih ediyor. Bu da aslında yardımların yine beklerken Ürdün tarafında güvenli ellerde beklemesine neden oluyor. Ürdün'de bu tarafta bekleyen yardımlar Cisir Melik Hüseyin dediğimiz kara sınır kapısından geçtikten sonra Gazze'ye doğru hareket ediyor. 2 saatin ardından Gazze'ye varan bu yardımlar Gazze'nin kuzeyine gidecekse Erez sınır kapısından içeriye giriyor. Gazze'nin güneyine gidecekse tekrardan Gazze'nin güneyinde bulunan Kerem Ebu Salim kapısı ya da Sofa kapısından içeri giriyor. Bu iki kapıdan içeri girenler güneye gidiyor. Erez'den girenler ise kuzeye, açlığın daha çok görüldüğü kuzey bölgesine doğru gidiyor. Biz yaklaşık yani uzun bir dönemdir Ramazan'dan bu yana Türk Sivil Toplum Kurumlarının Ürdün'den giden yardımlarını koordine ediyoruz. Ve çok şükür şu ana kadar da bayağı bir yardım geçişi oldu. Geçmeye de devam ediyor. Bu konuda kurumlarımız hassas ve yardımların karşı tarafa vardığında da dağıtımını hem Filistin'in Sosyal İşler ve Kalkınma Bakanlığı, UNRWA, aynı zamanda Filistin Kızılayı, bunlarla birlikte Filistin'in içerisinde bulunan yerel sivil toplum kurumları, hala ayakta kalmaya çalışanlar, bunlarla birlikte bunun kayıtlı bir şekilde halka, oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleşiyor. Tabii şimdi şu olaya da gelmek istiyorum. Geçen hafta yaşanan bir olay vardı. Ürdünlü bir vatandaş 3 İsrail askerini öldürdü. Neler yaşandı? Daha önce 20 yıl polislik görevinde bulunmuş, kendisinin aslen Mağanlı yani Ürdünlü, Filistinli mülteci olmayan, Mağan'da bir kabileye mensup olan bir kamyoncu. Emekli olduktan sonra kamyonculuğa başlıyor ve Ürdün'le Batışehir arasında bir yük taşımacılık işine giriyor. Kendisi Filistin meselesini, özellikle Gazze'deki katliamları kafasına taktığından dolayı yanına aldığı silahla Ürdün tarafını geçiyor. İsrail tarafına geldiğinde İsrail askerleri kontrol için kamyondan indirdiğinde kendisini yanında getirdiği silahla orada 3 tane İsrail askerini öldürüyor. Bu öldürmeden sonra kendisi de orada şehit oluyor. Akabinde bir haftadır yaklaşık pazar günü sabah gerçekleşti bu olay. Kapı şu anda kapalı durumda. Yani güncel durum bugüne baktığımız zamanda da kapı sadece yaya geçişleri için yani Ürdün'den Batı Şeria'ya ya da işgal edilmiş Filistin topraklarına geçmek isteyenler için açık durumda. Ancak ticari için, kamyon geçişleri için kapalı durumda. Bu uzun süre kapalı olacak gibi bir durum yok. İlla ki görüşmeler neticesinde, baskılar neticesinde bu kapı açılacak.
ve insani yardım geçişleri yine olduğu gibi devam edecek. Evet, İsrail aslında o zaman bu olayı da kullandı bir anlamda insani yardımın geçişini önlemek açısından. Tabii ki Değil mi? insani yardım geçişini önlemek açısından bu olayı kapataraktan, sınır kapısını kapataraktan kullandı. Tabii aslında bu olayı gerçekleştiren kişi de Ürdün'de bir kahraman oldu. Tabii öyle de bir durum var. Yani Ürdün'de çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Mağanın girişi çıkışı araç trafiğiyle doldu. İnsanlar taziyeye gitmeye başladı ve kendisi Ürdün'ün kahramanlarından bir tanesi oldu. Hatta amcasının bir röportajı var. El Cezire'ye vermiş olduğu röportaj. Olay olduğu zaman acaba bizim yeğen mi diye bir düşündüm. Keşke bizim yeğen olsa da şehit olsa diye içimden geçirdim diye de böyle bir ibare kullanıyor kendisi. Yani aslında Ürdün'deki yaşayan halkın, vatandaşın ve aynı zamanda Filistinlerin orada bulunan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu katliamlara karşı ne kadar dolu olduğunu da bize gösteriyor. Peki böyle Türkiye dışında sizin dikkatinizi çeken ülkeler oldu mu yardım gönderen? Tabii ki yani çok şükür Asya ülkelerinden var, Körfez ülkelerinden var, Avrupa'daki Müslüman diasporadan var, Amerika'daki Müslüman diasporadan var. Yani bu konuda çok hassas insanlar bulunuyor ve bunların aynı şekilde, aynı usullerle yardım göndermelerine şahit oluyoruz. Peki Yasir Hocam, Refah'ta olası bir çatışma görülüyor mu? Bununla ilgili ne söylersiniz? Rafah'ta en başta bir olası çatışma durumu gerçekleşti. Yani bir çatışma durumu ortaya çıktı. Ancak İsrail'in geri adım atmasıyla ve süreci biraz daha yaymasıyla ve bu süreci yayarken Ramazan sonrası Philadelphia koridoruna girmesiyle biraz daha bunu askıya aldı. Ancak geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir olay oldu. Ani ziyaret, yani planlanmamış bir ziyaretle Mısır Genelkurmay Başkanı Rafah sınır kapısına bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir gövde gösterisinde bulundu. Yani biz aslında savaşa hazırız, savaşı istemiyoruz. Bizim sizinle 1979 yılında yaptığımız Camp David anlaşmasına mutabık kalın ve koridordan çıkın ve buranın güvenliğini sağlamayı tekrardan bize bırakın mesajını verdi orada. Ve oradaki askerle gayet neşeli bir şekilde selamlaşırken videolarını paylaştılar. Ve bunda Mısır medyasında olsun, Körfez'deki Arap medyasında olsun ciddi yer aldı. Mısır'ın bu hamlesinden, aslında ani gerçekleşen bu hamlesinden birçok mesaj paylaşıldı. Olası bir çatışma durumu da baktığımız zaman şu anda İsrail Rafah'ı kapatması, Philadelphia koridorunu ele geçirmesi ve Rafah'ta bulunan evlerin, sınıra yakın bulunan evlerin birçoğunu yerle bir edip insanları tekrardan kuzeye doğru, Han Yunus'a doğru göç ettirmesiyle orada aslında şu anda bir Gazze'li bulunmamakta. Tabii ileriki dönemde tekrardan Nitzerim koridorundan sıkıştırıp kendisinin belirlediği bir yerden koridor açıp devam ettirebilir. Ancak tabii İsrail Philadelphia koridorundan da çıkmayı çok düşünmüyor ve bunu düşünmediğini de yolu genişletip asfalt atmasıyla ve oradaki etraftaki peyzaj çalışması yapmasıyla da bize bunun mesajını veriyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. İsrail tarafına geldiğinde, İsrail askerleri kontrol için kamyondan indirdiğinde kendisini, yanında getirdiği silahla orada 3 tane İsrail askerini öldürüyor. Bu öldürmeden sonra kendisi de orada şehit oluyor.